Dünya tarihinin akışını değiştirecek adam 12. yüzyılın ortalarında Avrasya bozkırlarının sert rüzgarları arasında dünyaya geldi. Bugün onu Cengiz Han adıyla tanıyoruz. Kaynaklar onun doğumunu 1155 ile 1167 yılları arasına tarihlendirir. Fakat en çok kabul gören tarih 1162'dir. Doğduğunda adı Cengiz değildi. Onun asıl adı Temuçin'di. Borçigin klanına mensuptu. Doğum yeri konusunda kesin bir fikir birliği yoktur. Ancak büyük ihtimalle bugünkü Kuzeydoğu Moğolistan'da Henti Dağları içindeki kutsal Burhan Haldun Dağı yakınlarında Onon Nehri'nin yukarı vadisinde doğmuştu. Temuçin'in babası Yesügey adında bir Moğol reisiydi. Cengiz'in hayatını ve fetihlerini anlamak için başvurulan en önemli kaynaklardan biri, onun ölümünden sonra Moğol kraliyet ailesi için kaleme alınan Moğolların gizli tarihidir. Bu esere göre Yesügey, 12. yüzyılın başlarında Borçigin klanının lideri olan Kabul Han'ın torunuydu. Bazı tarihçiler bu soy bağının Cengiz'i yüceltmek için sonradan üretilmiş bir propaganda olabileceğini ileri sürer. Onlara göre Yesügey'in kraliyet klanıyla hiçbir akrabalığı yoktu. Fakat her durumda Yesügey, 1150'li yıllarda Kabul Han'ın oğlu, Kutula'ya hizmet eden korkutucu bir savaşçı grubunun fiili lideriydi. Yesügey aynı zamanda Moğolistan'ın 5 büyük kabile konfederasyonundan biri olan Kereitlerin lideri Toğrul'un kan kardeşiydi. Yesügey ve Toğrul sık sık Merkit Konfederasyonu'na karşı savaşırdı. 1160 civarında Yesügey, Höölün adlı 15 yaşındaki genç kızı kaçırdı. Höölün bir Merkit reisine nişanlıydı ve ileride Temuçin'in annesi olacaktı. Bu olay yarım yüzyıldan uzun sürecek bir düşmanlığın fitilini ateşledi. Sonraki 10 yıl boyunca Höölün, Yesügey'den 4 erkek çocuk ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bu çocukların en büyüğü Temuçin'di. Ancak Temuçin doğduğunda Yesügey'in başka bir eşinden 2 oğlu daha vardı. Bu yüzden Temuçin babasının en büyük oğlu değildi. Onun için açık ve tartışmasız bir varis de sayılmazdı. Çocuk yaştan itibaren Temuçin, Avrasya Bozkırı'nın göçebe halkları için savaşın temelini oluşturan 2 beceriyi öğrendi. At binmek ve ok atmak. Bu uçsuz bucaksız bozkır, batıda Macaristan'dan doğuda Mançurya'ya kadar uzanıyordu. Temuçin çocukluğunda avcılık ve şahincilikle de tanıştı. Bu 2 uğraş yetişkinliğinde onun en sevdiği meşgalelere dönüşecekti. Temuçin kardeşlerine yakındı. Fakat çocukluk dönemindeki en yakın dostu, Cadarat klanından Camuka adlı bir çocuktu. İkisi kan kardeşi oldular. Bu yıllarda Temuçin, Moğol kabileleri arasındaki karmaşık ilişkileri de anlamaya başladı. İçinde doğduğu Moğol kabilesi 2 büyük klana ayrılıyordu. Borçigin ve Taichud. Moğollar bölgedeki 5 büyük kabileden biriydi. Diğerleri Kereitler, Merkitler, Tatarlar ve Naymanlardı. Moğolistan halkları her yönden güçlü komşularla çevriliydi. Doğuda ve güneydoğuda 1115'ten beri Mançurya'dan gelen Jurchen kabilesinin kurduğu Jin Hanedanı tarafından yönetilen Çin İmparatorluğu vardı. Güneyde Tibet kökenli Tangut halkının yönettiği kuzeybatı Çin'deki Batı Siya bulunuyordu. Kuzeyde bugün Sibirya dediğimiz ıssız ve acımasız bölge uzanıyordu. Daha batıda ve güneybatıda ise Orta Asya ile Orta Doğu'nun Müslüman güçleri yer alıyordu. 12. yüzyıla gelindiğinde bu güçler belli bir gerileme dönemindeydi. Arap halifeliğinin 8. ile 10. yüzyıllar arasındaki altın çağı çoktan geride kalmıştı. 1171 civarında Temuçin büyük ihtimalle 9 yaşlarındayken Ongirat kabilesinin reisi Deyseçe'nin kızı Börte ile nişanlandı. Nüfuzlu Moğol ailelerinin liderleri sık sık Ongirat kadınlarıyla evlenirdi. Ancak bu nişan, Temuçin ve babasının Gobi çölünü aşarak uzun bir yolculuğa çıkmasını gerektiriyordu. Yesügey güçlü bir savaşçıydı fakat Deyseçen'e başlık olarak yalnızca tek bir at sunabilecek durumdaydı. Ongirat reisi evliliği kabul etti. Ama bu atın sadece ilk başlık bedeli sayılacağını, daha büyük bir başlık ödenene kadar Temuçin'in kendi yanında kalıp gelecekteki kayınpederi için çalışması gerektiğini bildirdi. Genç Temuçin, babasının Börte'yi hemen almaya yetecek ödemeyi yapamamasından utansa da
Ongiratlar arasında çobanlık ederek 3 mutlu yıl geçirdi. Bu sürede Ongiratlar ile Çin Seddi'nin güneyindeki zengin Jin İmparatorluğu arasında gelişmekte olan ticarete dair hikayeler dinledi. Temuçin'in Ongiratlar arasındaki günleri 12 yaşlarına geldiğinde sona erdi. Yesügey akınlarından biri sırasında bir Tatar grubuyla karşılaştı. Tatarlar saldırmak yerine onu yemeğe davet ettiler. Bozkır'ın misafirperverlik geleneklerine bağlı olan Yesügey bu daveti reddedemeyeceğini düşündü. Ev sahipleri tarafından zehirlendi. Yavaş ve etkili zehir, Yesügey'e Temuçin'in eve getirilmesi için son talimatlarını verecek kadar zaman tanıdı. Day seçen çocuktan ayrılmak istemese de Temuçin'in ailesinin içine düştüğü zorlukları anladı ve gitmesine izin verdi. Temuçin eve döndüğünde annesi Höölün, ölen kocasının reislik makamını genç oğulları adına üstlenmeye çalışmış fakat başarısız olmuştu. Taiçiutlar bir kez daha Moğollar arasında liderlik iddiasında bulunuyordu. Höölün'ün taraftarları onu birer birer terk ettikçe Höölün ve oğulları yoksulluğa sürüklendi. Hayatta kalmak için avlanmak ve balık tutmak zorunda kaldılar. Temuçin ve kardeşi Kassar, av yakalamakta en başarılı olanlardı. Fakat büyük üvey kardeşleri Bekter ve Belgütey, yakalanan yiyecekler üzerinde hak iddia etmeye başladı. Bir gün Bekter, Temuçin ile Kassar'ın yakaladığı büyük bir balığı çaldı. Ardından pişirip yedi. Küçük üvey kardeşler, Belgütey ortada yokken, Bekter'e pusu kurarak onu ok yağmuruna tuttular. Belgütey, kardeşinin ölümü için intikam aramadı. Ancak Höölün öfkeliydi. Oğullarını birbirleriyle savaşıp birbirlerini öldürerek gerçek düşmanlarına karşı koyamayacakları konusunda uyardı. Höölün'ün korkuları haklı çıktı. Taiçiut lideri Targutay, Bekter'in öldürülmesini Temuçin'i yakalamak için bahane etti. Temuçin ormana kaçtı. 6 gün boyunca saklandı. Fakat açlık sonunda onu hareket etmeye zorlayınca yakalandı ve Taiçiut esaretine alındı. Hareketlerini kısıtlayan bir tahta boyunduruk takmak zorunda bırakıldı. Buna rağmen nöbetçiyi alt etmeyi başardı ve Borçigin davasına sempati duyan biri tarafından kurtarıldı. Ailesinin yanına döndüğünde 14 yaşındaki Temuçin'in karşısında her şeyini kaybetmiş bir aile vardı. Ellerinde yalnızca 9 at kalmıştı. Bir zamanlar gururlu olan bu aile kısa sürede neredeyse her şeyini kaybetmişti. Ardından Taiçiutlar kamplarını basıp 8 atı götürünce Temuçin kalan tek ata atladı ve düşmanın izini amansızca sürmeye başladı. Yolda Boğorçu adında genç bir savaşçıyla karşılaştı. Boğorçu kısa sürede onun dostu ve yoldaşı oldu. Bu tehlikeli takipte Temuçin'in yanında yer aldı. Cesur bir gece baskınıyla atları geri aldılar. Fakat dönüş yolunda Taiçiut süvarileri peşlerine düştü. Temuçin, takipçilerin liderinin adamlarından çok önde ilerlediğini fark etti. Boğorçu bu fırsatı değerlendirdi ve fırlattığı okla Taiçiut liderini yaraladı. Böylece ikili güvenle uzaklaşmayı başardı. Sonraki yıllarda Temuçin ve Boğorçu kendilerine sadık akıncılardan oluşan bir grup kurdu. Bu dönemde Borokul adında yetenekli bir savaşçı daha Temuçin'e katıldı ve onun yakın yoldaşlarından biri oldu. 1178 civarında Temuçin 16 yaşlarındayken Boğorçu'nun eşliğinde Ongirat topraklarına gitti. Yıllar önce yanında kaldığı gururlu kayınpederi Dey, seçenden Börte'yi eş olarak aldı. 2 yıl sonra Temuçin hayatının en ağır darbelerinden birini yaşayacaktı. 300 atlı Merkit akıncısından oluşan büyük bir birlik Temuçin'in kampına baskın düzenledi ve kampı darmadağın etti. Temuçin kardeşleri ve annesi Höölün'le kaçmayı başardı. Fakat Börte, görünüşe göre Temuçin'in kaçabilmesi için bilerek geride bırakılmıştı. Eşini nasıl kurtaracağını düşünen Temuçin, Kereit reisi Toğrul'a başvurdu. Ona, merhum babası Yesügey ile aralarındaki kan kardeşliğini hatırlattı. Toğrul, Temuçin'i evlatlık oğlu olarak kabul etti ve Merkitlere karşı savaşmak için büyük bir ordu topladı. Bu ittifak, ardından gelen seferde Merkitleri yendi. Börte kurtarıldı.
Fakat Merkit esareti sırasında Börte, Merkit reisinin kardeşine verilmiş ve özgürlüğüne kavuştuğunda onun çocuğuna hamile kalmıştı. Buna rağmen Börte 1182'de bir erkek çocuk doğurduğunda Temuçin çocuğu kendi oğlu olarak kabul etti ve ona Cuce adını verdi. Ertesi yıl Börte ikinci oğlunu doğurdu. Bu kez çocuk Temuçin'in biyolojik oğluydu. Adı Çağatay'dı. Çağatay, hayatı boyunca Cuce'nin meşruiyetini sürekli tartışmaya açan kişi olacaktı. 20'li yaşlarının başındaki Temuçin artık hatırı sayılır ölçüde güçlü bir Moğol lideri olarak kendini kabul ettirmişti. Cesareti yüzünden hem korkuluyor hem de saygı görüyordu. Bu dönemdeki başlıca rakibi Camuka'ydı. Çocukluk arkadaşı ve kan kardeşi. Camuka, 1180'li yılların başında Cadarat klanının lideri haline gelmişti. İki adam, Merkitlere karşı kurulan koalisyon içinde yeniden karşılaşmış fakat birkaç yıl sonra yollarını ayırmıştı. Her ikisi de Moğolları kendi liderliği altında birleştirmek istiyordu. Camuka sayı bakımından daha kalabalık güçlere ve daha yaşlı, daha muhafazakar bir neslin desteğine dayanabiliyordu. Temuçin ise Borçigin klanının çoğunluğunu yanına almıştı. Üstelik mütevazı kökenlerden gelen birçok yetenekli adamı kendi davasına çekiyordu. Bunlar arasında kuzey ormanlarında yaşayan kabilelerden birinden gelen Celme ve onun 10 yaşındaki kardeşi Subutay da vardı. Subutay çok genç olmasına rağmen kısa süre içinde güvenilir ve yetenekli bir savaşçıya dönüşecekti. 1186'da Temuçin'in eşi Börte, 3. oğulları Ögeda'yı doğurdu. Aynı yıl Temuçin'in takipçileri onu Borçigin klanının hanı seçti. Fakat yükselişi ertesi yıl Dalan Balcut adlı yerde Camuka'nın ordusuna yenilmesiyle durmuş gibi göründü. Temuçin'in hayatına dair ana kaynaklar bu noktadan sonra birkaç yıl boyunca suskundur. Bu sessizlik onun takipçilerinin çoğunu kaybettiğini ve sürgüne zorlandığını düşündürür. Subutay'ın biyografisine göre bu dönemde Temuçin ve elinde kalan adamları Jin İmparatorluğu'na sığındı. Temuçin'in yokluğu Toğrul'u güçlü bir müttefikten mahrum bıraktı. Kereit Hanı da devrildi ve sürgüne gitmek zorunda kaldı. 1195'te Temuçin kendini yeniden kurmak için nihayet fırsat buldu. Jinliler ile Tatarlar, Ongiratlara karşı elde ettikleri ortak zaferden sonra ganimet yüzünden birbirine düşmüştü. Temuçin, Jin sınır komutanına ittifak teklif etti. Ardından 1196'da Tatarlara ağır yenilgiler yaşattı. Ortaya çıkan ganimet Temuçin'i zenginleştirdi. Bu konumunu Toğrul'la ittifakını yeniden kurmak ve onu Kereit Hanı olarak eski yerine oturtmak için kullandı. 1197'de Temuçin, Tatarlara karşı kazandığı zaferin yarattığı ivmeyi kullanarak Merkitlerle eski düşmanlığını yeniden canlandırdı. 21 yaşındaki Subutay, Merkit kampına sızdı. Topladığı istihbaratı kullanarak kısa ve zaferle sonuçlanan bir sefer yönetti. 1190'lı yılların sonlarından 1200'lü yılların başlarına kadar Temuçin ve müttefikleri Merkitlere ve Bozkır'ın diğer rakip halklarına, özellikle Naymanlara karşı bir dizi zafer kazandı. Bu zaferler rakip kabilelerde büyük bir endişe yarattı. Bunun üzerine onlar da Camuka'yı evrensel han ilan ettiler. Bu unvan Temuçin'in kendi unvanından daha büyüktü. Bu yeni koalisyona 15'ten fazla kabile katılmıştı. Ancak koalisyon içindeki huzursuz birçok kişi planlar hakkında Temuçin'e hayati bilgiler taşıyordu. Camuka'nın ani saldırı planından önceden haberdar olan Temuçin, Toğrul'dan yardım istedi. Bir kar fırtınası koalisyon kuvvetlerini karmaşaya sürükleyince kolay bir zafer kazandı. Temuçin, Camuka'nın Tayiçud müttefiklerini takip etti. Onon Nehri kıyısında, Koyiten'de onlarla savaşa tutuştu ve onları bir kez daha bozguna uğrattı. Fakat bu kez boynundan zehirli bir okla yaralandı. Moğol rivayetine göre hayatı komutanı Celme'nin yaradan zehri emip tükürmesi sayesinde kurtuldu. Temuçin bilinçsiz yatarken Celme onun başından ayrılmadı. Savaş esirleri toplandığında hanı ölümün kıyısına getiren oku atan adam huzura çıkarıldı. Temuçin onu idam etmek yerine nişan alma becerisini övdü ve subay olarak yanına aldı. Bu adam kısa süre sonra Cebe, yani Ok lakabını alacak ve hanın en büyük komutanlarından biri haline gelecekti. Camuka'nın yenilgisi,
koalisyonunun geçici olarak dağılmasına yol açtı. Fakat 1202'ye gelindiğinde Naymanlarla ve Temuçin'in saflarından kopan bir dizi kişiyle yeni bir ittifak kurmuştu. Bu kopanlar arasında Temuçin'in memnuniyetsiz amcalarından bazıları ve kardeşi Kasar da vardı. Camuka ardından Temuçin'e karşı eşgüdümlü bir saldırı başlattı. Fakat Borçigin hanı durumun üstesinden geldi. Güçlerini ustalıkla hareket ettirdi. Gerilla taktikleriyle açık alan savaşları arasında hızla geçiş yaptı. Kış aylarında Tuğrul'un Kereit Hanlığı'nın varisi olduğunu onaylayan resmi bir törenin ardından Temuçin ve evlatlık babası Naymanları yendi. Tuğrul La ittifakını güçlendirmek isteyen Temuçin, oğlu Cuci'nin Tuğrul'ın kızıyla evlenmesini teklif etti. Bu teklif, Tuğrul'ın mirastan mahrum bırakılmış oğlu İlha'yı öfkelendirdi. Babası Temuçin'le bağları koparmayı reddedince, İlha, Camuka'nın tarafına geçti. İlha yanındayken Camuka, Tuğrul'un kampına gitti ve onu Temuçin karşıtı koalisyona katılmaya zorladı. 1203'te Temuçin, evlatlık babasının komuta ettiği bir Kereit ordusu tarafından yenildi. Ancak Camuka takibi durdurunca kuvvetlerinin yaklaşık yarısıyla kaçmayı başardı. Eski yoldaşı Borçu ve oğlu Ögeday'ın akıbeti başlangıçta bilinmiyordu. Daha sonra kampa ağır yaralarla döndüler. Öfkeli Temuçin, eski destekçilerini ihanetle suçlayan bir dizi mektup gönderirken bir yandan yeni bir koalisyon kurmaya başladı. Balcuna yakınlarındaki yeni üssünde Temuçin ve üst düzey komutanları sonuna kadar savaşacaklarına yemin ettiler. Bu sırada koalisyon üyeleri Tuğrul'un liderliğine olan inançlarını kaybetti. Temuçin'in kardeşi Kasar da yeniden onun tarafına döndü. Sonbaharda Temuçin, Tuğrul'a karşı saldırıya geçti. Kereit ordusunu 3 gün süren zorlu bir savaşın ardından yendi. Zaferi getiren hamle, Temuçin'in generali Mukali'nin düşman hattını yarması oldu. Tuğrul savaş alanından kaçarken Nayman haydutları tarafından öldürüldü. Temuçin bundan sonra Kereitlerin liderliğini üstlendi. Moğol ve Kereit uluslarının birleştiğini ilan etti. Tuğrul'un birçok yardımcısını da kendi saflarına kabul etti. Temuçin'in bu son başarısı, Camuka ile Naymanlar arasında yeni bir koalisyonun doğmasına yol açtı. Bu nihai hesaplaşmaya hazırlanırken Temuçin ordusunu yeniden düzenlemeye başladı. Jin İmparatorluğu örneğini izleyerek askerlerini onluk, yüzlük ve binlik birliklere ayırdı. Ayrıca seçkin bir muhafız birliği kurdu ve yakın zamanda boyun eğdirilmiş kabileleri yönetmek için idari yapılar oluşturmaya girişti. Kısa süre içinde bir formül geliştirdi. Savaşmadan boyun eğen halklara özerklik vaat edilecek, direnmeyi seçenlere ise korkunç sonuçlar gösterilecekti. Bu psikolojik savaş yöntemi sonraki yüzyıl boyunca Moğol fetihlerinde sürekli kullanılacaktı. 1204'te Temuçin, Naymanlara karşı yaklaşan seferi planlamak için bir kurultay yani büyük meclis topladı. Han, seferi erken başlatmaya ikna edildi. 17 Mayıs 1204'te yola çıkıldı. Haziran sonuna gelindiğinde Moğollar Nayman topraklarına ulaştı ve ilk çatışmalar başladı. Ordusu düşmanından çok daha küçük olmasına rağmen Temuçin geceleyin her askerin 5 ateş yakmasını emretti. Böylece sayıca çok daha kalabalık oldukları izlenimi yaratıldı. Nayman komutanı Tayang Han bu hileye kandı. Daha elverişli arazi için Altay dağlarına çekilmeyi önerdi. Fakat asları onu daha aktif bir strateji izlemeye zorladı. Sonraki aylarda iki ordu birbirinin etrafında dolandı durdu. Sonunda Tayang, Naku Dağı'nın eteklerindeki Çakırmavut'ta savaşa hazırlandı. Temuçin ve önde gelen generalleri saldırının başını çekerken, Camuka birdenbire adamlarını savaş alanından uzaklaştırdı. Böylece Tayang sayısal üstünlüğünü kaybetti. Buna rağmen Nayman ordusu cesaretle direndi. Fakat Temuçin'in ilk hücumu onları hazırlıksız yakalamıştı. Moğollar Naku Dağı'nın yamaçlarına doğru çekilen bu yiğit düşmanları yavaş yavaş kuşattı. Düşmanın son bir gayretle tepeden aşağı saldırdığını gören Temuçin şaşırdı ve Naymanlara onurlu teslim şartları sundu. Fakat onlar son adama kadar savaşmayı tercih etti. Tayang esir alındı. Savaş sırasında aldığı yaralar nedeniyle kısa süre sonra öldü. Müttefiklerinin çoğu Temuçin'e boyun eğdi.
42 yaşındaki Temuçin, hayatı boyunca birçok gerileme yaşadıktan sonra düşmanlarını yenmiş ve Asya bozkırının geniş bir alanında 30'dan fazla kabileyi kendi yönetimi altında birleştirmişti. Çakırmağut zaferi kesin gibi görünüyordu. Ama gizemli Camuka hala ortada yoktu. Takipçilerinin çoğu onu terk edip Temuçin'e boyun eğmişti. Camuka ise gittikçe azalan bir adam grubuyla dağlara kaçtı. Temuçin'in başına büyük bir ödül koyduğunu duyan, yanında kalan 5 adam Camuka'yı bağlayıp Temuçin'e getirdi. Temuçin sadakati her şeyin üzerinde tutuyordu. Bu yüzden Camuka'yı teslim edenleri ihanetlerinden dolayı idam ettirdi. Fakat kan kardeşinin akıbetine karar vermesi çok daha uzun sürdü. Sonunda sadist yeğeni Elçigide'ye emri verdi. Camuka parçalara ayrılarak vahşi bir biçimde idam edildi. 1205'te Temuçin güneydeki Tangutlara karşı akınlar başlatırken Subutay'da yeni Moğol tebaasını yatıştırmak için yeni bir Merkit isyanını bastırdı. Ertesi yıl 1206'da Temuçin bir kurultay daha topladı. Tüm Moğol soyluları bu mecliste bir araya geldi. Burada yeni bir Moğol İmparatorluğu'nun kurulduğu resmen ilan edildi. Tam bu noktada Temuçin'e yeni bir unvan verildi. Cengiz Han. Daha doğru okunuşa yakın biçimiyle Çingiz Han. Bu ad genellikle evrensel hükümdar diye çevrilir. Fakat yeni araştırmalar şiddetli ya da sert hükümdar anlamının daha isabetli olabileceğini öne sürer. Temuçin imparatorluk tahtını herkesin kendi sözüne itaat etmesi şartıyla kabul etti. İmparatorluk gücünü üstlendikten sonra Cengiz takipçilerini ödüllendirmeye başladı. Eski yoldaşları Boğorçu ve Borokul en yüksek rütbelere getirildi. Cebe ve Subutay gibi isimler ise bir alt basamağa yerleştirildi. Bu 4 adam Han'la birlikte kilit karar alma süreçlerine katılan ve en büyük ayrıcalıklara sahip 9 kişilik kabinenin üyeleriydi. Cengiz Moğolistan kabilelerini fetihle birleştirmişti. Fakat önünde daha büyük bir görev vardı. Kabile ve klan sadakatlerini ortadan kaldırarak tek bir Moğol ulusu yaratmak. Bunun için Cengiz, tebaasının akrabalık bağlarından önce Han'a ve Moğol ulusuna bağlılık göstereceği yeni bir siyasal sistem kurmaya girişti. Bu sistemin başarısı, Han'ın halkına yeni fetihlerle düşmanlardan elde edilen muazzam serveti sunabilmesine bağlıydı. Ganimet, imparatorluğun yakıtıydı. Bu teşvik düzeni, yeni imparatorluk sınırlarının dışında sık sık seferler yapılmasını zorunlu kılıyordu. Bu nedenle Cengiz, birleştirme savaşlarının son evresinde başlattığı askeri yeniden yapılanmayı sürdürdü. Yeni onluk sistemin temel birimi Minkan, yani 1000 kişilik birlikti. Fakat daha çok bilinen ve daha korkutucu olan birim 10.000 kişilik tümendi. Cengiz'in her tebaası bir Minkan'a bağlandığı için bu onluk sistem eski klan ve kabile yapısının yerini almak üzere tasarlanmıştı. Minkan liderlerinin çoğu eski aristokrasiden geliyordu. Ancak önemli bir azınlık daha mütevazı kökenlere sahipti. Bu durum Cengiz'in en büyük komutanlarından bazılarını alt tabakalardan bulmasını sağlayan liyakatçı anlayışın yansımasıydı. Bu düzeni tamamlamak için Cengiz, muhafız birliği olan Keşi'yi 10.000 kişinin üzerine çıkardı. Bu birlik, güçlü adamların oğullarından seçiliyordu. Böylece hem seçkin bir koruma gücü kuruluyor, hem de o ailelerin sadık kalması garanti altına alınıyordu. Cengiz 4 oğluna üst düzey sorumluluklar verdi. Cuci av işlerinden sorumlu kılındı. Çağatay yeni yasa düzeninin uygulanmasından sorumluydu. Ögeday yeni doğmakta olan sivil bürokrasinin başı olarak görev yaptı. En küçük oğul Toluy ise başkomutan ilan edildi. Buna rağmen Cengiz'in oğulları askeri yetkilerinin yetersizliğinden şikayet etti. Toluy dışında askeri yetkileri yalnızca kendi minkanlarıyla sınırlıydı. Bu durum Cengiz'i 1209'da imparatorluğu oğullarını yatıştıracak biçimde yeniden bölüştürmeye itti. 45.000 adam Cengiz'in aile üyeleri arasında paylaştırıldı. 4 oğlun her birine ileride genişleme ihtimali bulunan kendi malikaneleri verildi. Cengiz bu bölgelerin merkezi hükümetin denetimine tabi olacağını şart koşmuştu. Fakat imparatorluk prensleri babalarının faaliyetlerini izlemek için atadığı görevlileri sık sık görmezden geldi. Zamanla bu alanlar torunları döneminde giderek bağımsızlaşan devletlerin temeli haline gelecekti.
Devlet kurma programının bir parçası olarak Cengiz büyük yasa olarak bilinen yeni bir hukuk düzeni getirdi. Yasanın büyük bölümü bozkır halklarının geleneksel adetlerini yazılı hale getiriyordu. Aynı zamanda yeni Moğol ulusu için ortak bir hukuk zemini kurma girişimiydi. Büyük yasanın bir bölümü askeri düzenlemelerden oluşuyordu. Orduların seferber edilmesi, subayların görevleri ve bu görevleri yerine getirmedikleri takdirde görecekleri cezalar burada belirleniyordu. Vergilendirme konusunda Cengiz, dini liderlere ve yabancı tüccarlara cömert muafiyetler verdi. Han geleneksel pagan inançlarını korudu. Ancak dini hoşgörü siyaseti, onun ve ardıllarının Asya boyunca Budistleri, Müslümanları, Nasturi Hristiyanları ve Konfüçyüsçüleri kapsayan devasa bir imparatorluğu yönetmesini mümkün kılacaktı. Cengiz, batıdaki İpek yolu üzerinde faaliyet gösteren Müslüman tüccarlarla iyi ilişkiler kurdu. Bu tüccarlar, doğudaki Çin pazarlarına erişmek için Moğol yardımı arıyordu. Fakat bu düzenin sert bir yüzü de vardı. Büyük yasa, yalan söylemek, akan suyu kirletmek ve yabancılarla yiyecek paylaşmamak dahil geniş bir suç yelpazesi için ölüm cezası öngörüyordu. Ancak zengin suçlular çoğunlukla yüksek para cezaları ödeyerek idamdan kurtulabiliyordu. Yasa yalnızca Moğollar için geçerliydi. Yabancıların akıbeti konusunda ise pek kaygı duyulmuyordu. Bu nedenle Moğollar seferlerde yabancı kadınları sıklıkla esir alır ve cariye yapardı. Kadın esirler arasından ilk seçim hakkı Cengiz'e ve oğullarına aitti. Cengiz'in 23 resmi eşi ve 500'den fazla kadından oluşan bir haremi olacaktı. Bazı genetikçiler ve tarihçiler bugün 16 milyon kadar insanın Cengiz Han soyundan geliyor olabileceğini tahmin eder. 1206 ile 1209 arasındaki 3 yıl boyunca Cengiz yeni askeri düzeninde değişiklikler yapmayı sürdürdü. Keşik, yani muhafız birliğinin bazı bölümlerine özel görevler verildi. İstihbarat toplama, arazi ölçümü, harita yapımı ve ordu için erzak düzenleme. Barış zamanında Cuci tarafından düzenlenen yıllık av, Cengiz'in orduları için ana eğitim biçimiydi. Bir askeri seferde olduğu gibi tümenler birlikte hareket eder, geniş bir alandaki hayvanları kuşatır ve sonra öldürmek üzere çemberi yavaş yavaş daraltırdı. Bir hayvanın ağdan kaçmasına izin veren ya da han gelmeden önce hayvan öldüren herkes ağır cezalara çarptırılırdı. Her şey hazır olduğunda Cengiz ve yakın çevresi kuşatılmış hayvanların üzerine inerdi. Ardından subaylara ve adamlarına kesimi tamamlama izni verilirdi. Bu uygulama, Moğol ordularının manevralarını ve haberleşme yöntemlerini prova etmesini sağlıyordu. Aynı zamanda askerleri besleyecek muazzam miktarda yiyecek üretiyordu. Moğol süvarisinin temel silahı yay ve oktu. Her asker kısa menzilli ve uzun menzilli bir yay taşırdı. Her atlı okçu toplam 60 okla donatılırdı. Bu oklar kısa menzil ve uzun menzil için ayrı türlere ayrılırdı. En korkutucu silah ise nispeten küçük bileşik yaydı. Etkili kullanmak için güçlü bir üst vücut gerektiriyordu. Fakat oklarını yıkıcı bir hız ve kuvvetle fırlatırdı. Daha da önemlisi, yetenekli bir atlı okçu bu yayla at üstünde, dört nala giderken ok atabilirdi. Yaklaşan devasa fetihleri mümkün kılacak silah buydu. Her Moğol savaşçısının en az 6 atı vardı. Bu sayede günde 65 mile kadar yol alabiliyorlardı. Moğol ordularının hareket hızı Cengiz'in en büyük stratejik üstünlüğüne dönüştü. Orduları sık sık düşmanlarından sayıca daha az olduğu için Cengiz kendi kuvvetlerinin büyüklüğünü abartılı göstermek amacıyla çeşitli taktikler kullandı. En bilinen Moğol taktiklerinden biri sahte ricattı. Ordu güçlü bir savunma mevzisine karşı ilerlemekte zorlanırsa, savaş alanından çekilir ve ganimetini geride bırakırdı. Düşman ganimetle oyalanırken Moğollar geri döner. Açık arazide onu parçalardı. Moğollar daha sonra Çinli kuşatma mühendislerinden yararlansa da başlangıçta kuşatma savaşına alışkın değillerdi. Cengiz ilk yıllarda iyi tahkim edilmiş şehirlere saldırmaktan kaçınırdı. Daha küçük kasabalara saldırmayı ve elde edilen ganimeti düzenli maaş almayan askerleri arasında eşit dağıtmayı tercih ederdi.
Hanlığa yükselişinden sonra Cengiz askeri seferlerde nadiren bizzat komuta etti. Bunun yerine oğullarını ve üst düzey generallerini göndermeyi tercih etti. 1207'de Cuci, Güney Sibirya'daki Türk orman halklarına karşı başarılı bir sefer yönetti. Bu halklar arasında Buryatlar, Kırgızlar ve Oyiratlar vardı. 1208'de Subutay, sürekli isyan eden Merkitlere karşı ezici bir zafer kazandı. Ancak bazılarının daha kuzeye kaçmasına izin verdiği için Cengiz tarafından eleştirildi. 1209'da Cengiz, Doğu Türkistan'daki Uygur Krallığı'nın teslimiyetini sağladı. Burası bugün Çin'in Sincan özerk bölgesidir. Uygurlar bir zamanlar Moğolistan'ın büyük bölümünü kapsayan güçlü bir imparatorluğa hükmetmişti. Ancak 13. yüzyılın başlarında bugünkü Kazakistan'dan kuzeybatı Çin'e kadar uzanan Kara Hitay İmparatorluğu'na boyun eğmişlerdi. Cengiz daha sonra birçok Uygur'u Moğol İmparatorluk idaresine aldı. İlk resmi Moğol yazılı metinleri için Uygur alfabesini benimsedi. Orman halklarının fethi ve Uygurların teslimiyetiyle Cengiz, Çin istilasının temelini büyük ölçüde hazırlamış oldu. Tang Hanedanı'nın milattan sonra 907'de çökmesinden beri Çin birbirine rakip birçok hanedan arasında bölünmüştü. 13. yüzyılın başında bu devletlerden 4 tanesi öne çıkıyordu. Kuzeydoğu'da Jurchen Jin İmparatorluğu, kuzeyde Tangut Batısıya, kuzeybatıda Kara Hitay ve Yangtze Nehri'nin güneyinde Song Hanedanı. Bu devletler arasında yalnızca Song, Han Çinlilerinin çoğunluğu tarafından yönetiliyordu. Buna rağmen 4 devletin yöneticileri de Çin geleneklerine ve idari uygulamalarına bağlıydı. Moğollar, Çin'in bu dönemde bölünmüş olmasından büyük fayda sağlayacaktı. Cengiz, Tangut İmparatorluğunu hem ganimet bekleyen orduları için bir kaynak hem de daha güçlü Jin Hanedanı'na karşı savaş yeteneğini deneyeceği bir alan olarak görmeye başladı. 1205'teki ilk akından sonra Cengiz, 1207'de daha büyük bir sefer başlattı. Bu sefer Tangutları yıllık haraç ödemeyi kabul etmeye zorladı. 1209'da ödeme askıya alınınca Cengiz büyük bir istila kuvveti kurdu ve cezalandırma seferine çıktı. Sonunda umutsuz Tangutlar Cengiz Han'a resmen boyun eğmeye ve gelecekteki seferler için asker sağlamaya söz verdi. 1211'e gelindiğinde arkasını güvenceye alan 49 yaşındaki Cengiz Han artık dikkatini Cin İmparatorluğu'na çevirmeye hazırdı. Bu istila kısmen Moğol topraklarına düzenlenen sık Cin akınlarının intikamını alma isteğinden ve askerleri besleyip ödüllendirmek için sürekli fetih yapma zorunluluğundan kaynaklanıyordu. Fakat Kuzey Çin'in istilası Cengiz'in uzun süredir taşıdığı bir hedefti. Jin Hanedanı 12. yüzyılın başında Kuzey Çin'i Hitan Liao Hanedanı'ndan almıştı. Ardından Song imparatorlarını Yangtze Nehri'nin güneyine sürmüştü. Jin ile Song arasında 1142'de bir barış antlaşması imzalandı. Ancak iki Çin gücü arasındaki ilişkiler huzursuz kaldı. Barış zaman zaman çatışmalarla kesildi. 13. yüzyılın başında Song, Yangtze Nehri'nin kuzeyindeki toprakları geri almak için bir girişim başlattı. Jin Hanedanı bu istila kuvvetini kolayca yendi. Fakat birkaç yıl içinde Çin'in kalbi sayılan Mançurya'da Cengiz'in de kısmen teşvik ettiği bir Hitan isyanı patlak verdi. Song Hanedanı ile savaşlara gömülen Jin Hanedanı kuzey sınırını nispeten savunmasız bırakmıştı. Jinliler kuzey savunmalarını yeni bir duvar inşa ederek güçlendirmeyi planlarken Cengiz vurma zamanının geldiğine karar verdi. 1211'in başlarında Cengiz bir kurultay topladı. Bu büyük mecliste Kuzey Çin'i fethetme planlarını ortaya koydu. Daha önce Kuzey Çin'in bazı bölümlerini zaman zaman fetheden ve sonra yurtlarını yeni gelenlere terk eden Bozkır halklarından farklı olarak Cengiz, güç merkezini Moğolistan'da korumak istiyordu. Buradan hem Orta Asya'nın göçebe Bozkır kültürlerini hem de Çin'in yerleşik kültürlerini içeren bir imparatorluğu yönetecekti. Yaklaşık 100 bin kişilik istila kuvveti Mart ayında harekete geçti. Cengiz ordusunu 3 kola ayırdı. Doğuya ilerleyen kol, Cebe ve Subutay tarafından komuta ediliyordu. Merkez kol, Han'ın bizzat kendisi tarafından Toluy ve Mukali ile birlikte yönetiliyordu.
Batı kolunun komutası ise Cengiz'in diğer 3 oğlundaydı. Cengiz'in büyük oğulları Gobi çölünü geçtikten sonra hiçbir dirençle karşılaşmadılar. Diğer 2 kol ise düşmanı savaşa çekmek amacıyla Çin'in kuzeyindeki bölgeyi yağmaladı. Cin orduları tuzağa düşmeyince Cengiz kuvvetlerini güneye yürütmeye karar verdi. Buna karşılık Jinliler 2 ordu kurdu. Biri ilerleyen Moğolları cepheden karşılayacak, diğeri Cengiz'in sağ kanadına vuracaktı. Cengiz, Cebe'ye adamlarını kendi kolunun gerisinden batıya yürütmesini ve kanadındaki tehdidi ortadan kaldırmasını emretti. Böylece Jinlilerin elinde tek bir ordu kaldı. Jin komutanı, Moğolların açık arazide savaşmasını engellemek için kuvvetlerini dar bir geçide yerleştirdi. Fakat Mukali'nin hücumunun hızı Jin süvarisi için yıkıcı oldu. Kaçan süvariler kendi piyadelerini ezdi. Moğollar, Jin'in sağdaki ordularını yok etmek için 2 açık meydan savaşı daha kazandı. Cengiz bu başarının ardından birkaç büyük şehri ele geçirdi. Cebe'ye Jin başkenti Cungdu yakınlarındaki Cüyönk geçidine ilerleme emri verdi. Cungdu, bugünkü Pekin'di. Cebe, geçidi doğrudan saldırıyla alamayınca sahte ricat taktiğine başvurdu. Geçidin önündeki garnizonu yok etti. Ardından Pekin'e yürüdü. Fakat Cengiz onu geri çağırdı. Çünkü Moğol ordusunun böylesine iyi tahkim edilmiş bir şehri almaya henüz donanımlı olmadığını anlamıştı. 1211'deki muharebe başarılarına rağmen Moğollar kış için ganimetleriyle eve döndüğünde Jinliler kaybettikleri tüm şehirleri yeniden işgal etti. Ertesi yıl Cebe, Mançurya'nın derinliklerine bir akın düzenledi ve Liaoyang şehrini yağmaladı. Bu da büyük bir Hitan ayaklanmasını teşvik etti. Ekim 1212'de Cengiz, Juji, Çağatay ve Ögeda ile birlikte Datong şehrine saldırdı. Fakat Han bir okla yaralandı ve kuşatmayı kaldırdı. 1213'te Cengiz yeni bir Jin saha ordusunu yendi. Ardından Cüyönk geçidini aldı ve Pekin'i kuşattı. Moğol başarıları Pekin garnizonunun komutanı Huşaşu'yu Jin imparatorunu devirmeye ve kendisini naip ilan ederek kukla bir hükümdar tahta çıkarmaya itti. Kasım ayında Huşaşu, Pekin dışında Moğolları yenmeyi başardı. Ancak birkaç gün sonra yenildi ve kendi yardımcı komutanı tarafından öldürüldü. Cengiz, Pekin çevresinde 5000 adam bıraktı. Ordusunu 4 kola ayırdı. Bu 4 kol bütün imparatorluğu kasıp kavurdu. Cengiz ve Toluy en büyük birliği güneye götürdü ve Jin'in güney başkenti Kaifing'i tehdit etti. 3 kısa ay içinde 4 Moğol ordusu Jin topraklarının tamamında fırtına gibi esti. Halkı aç bırakarak teslimiyete zorlamak için ekinleri yok ettiler ve arkalarında büyük bir yıkım bıraktılar. Cengiz Moğolistan'a dönerken Pekin üzerindeki ablukayı sıkı tuttu. Jin imparatorunu kendisine boyun eğmeye teşvik etti. Jinliler 1214'te Pekin ablukasının kaldırılması karşılığında Moğollara ağır bir ödeme yapmayı kabul eden bir barış antlaşması imzaladı. Fakat Jin imparatoru neredeyse hemen güneye kaçtı ve başkentini Kaifing'e taşıdı. Cengiz Savaşı yeniden başlattı. Pekin kuşatmasını yönetmesi için Samuka adlı bir generali görevlendirdi. Moğol ordusu da aşırı açlık çekiyordu. Hatta hem kuşatanların hem de kuşatılanların yamyamlık noktasına geldiği söyleniyordu. Buna rağmen Samuka sistemli yaklaşımını sürdürdü. 1215'in başlarında güneyden gönderilen 2 Jin ordusu Moğollar tarafından yenildi. Mayıs ayında Moğollar şehre saldırdı. Jin savunucularının yiğit direnişini aştıktan sonra şehri yağmaladılar. Yıkım o kadar büyüktü ki şehir nüfusu bu süreçte 3'ten fazla azaldı. Bu devasa darbeye rağmen Kaifing'deki Jin hükümeti teslim olmayı reddetti. 1216'da Mukali Doğu'da bir Jin karşı saldırısını yendi. Samuka ise 30.000 adamla güneye indi. Bir Tangut kuvvetiyle birleşti ve Kaifing çevresindeki kırsalı harap etti. Samuka'nın akınının ardından Cengiz barış şartlarını daha da sertleştirdi. Jinlilerle müzakereler koptu. Cengiz 1216'nın başında Moğolistan'a döndüğünde Jin'deki komutanlığı Mukali'ye bıraktı. Mukali'ye 70.000 kişilik bir ordu verilmişti.
Fakat bu askerlerin çoğu yakın zamanda boyun eğdirilmiş uluslardan geliyordu. Moğol zayıflığının ilk işaretinde onu terk edebilirlerdi. Sınırlı insan gücü Mukali'yi harekat alanını daraltmaya zorladı. 1218'de Cengiz, yeni bir hükümdar altında Moğol yanlısı siyasetten uzaklaşan Tangutlara karşı bizzat bir bastırma seferi yönetmek zorunda kaldı. Yıl sonuna gelindiğinde Cengiz, Mukali'ye takviye gönderdi. Böylece ordusunun büyüklüğü 100.000 adama çıktı. Mukali, yoldaşları kadar sert davranabilirdi. Fakat aynı zamanda yenilmiş düşmanlarına cömertlik göstererek Moğol denetimini pekiştirmeye çalışıyordu. Kuzey Çin'in büyük bölümünü sistemli biçimde boyun eğdirmişti. 1223'te kariyeri boyunca tek bir savaş bile kaybetmeden tertemiz bir askeri sicille öldü. Mukali seferlerinde Song Hanedanı ile kurulan ittifaktan yardım almıştı. Ancak onun ölümünden sonra eski müttefikler arasında çatışmalar çıktı. Bu durum Jin Hanedanı'nın kısa süreli bir toparlanma yaşamasına imkan verdi. Moğolların Jin İmparatorluğunu tamamen ortadan kaldırmak için 10 yıl daha beklemesi gerekecekti. Mukali Kuzey Çin'de seferler yürütürken Cengiz'in dikkati batıya çevrilmişti. 13. yüzyılın başından beri Kara Hitay, Hazar Denizi'nin doğusunda Orta Asya'da yer alan Harezm İmparatorluğu'nun hükümdarı Şah Muhammed ile savaş halindeydi. 1208'de Kaçak Nayman Prensi Küçlük Kara Hitay'a geldi. Cengiz'e karşı savaşmak bahanesiyle bir ordu kurdu. Fakat sonra efendisini devirdi ve 1213'te kendisini han ilan etti. Eski bir rakibin kapısında yeniden belirmesi Cengiz'i harekete geçirdi. Kara Hitay'ı istila etmesi için Cebe komutasında 20.000 kişilik bir ordu gönderdi. Küçlük'ün İslam karşıtı, dini politikası altında acı çeken Müslüman çoğunluk, Moğolları kurtarıcı olarak karşıladı ve kitleler halinde taraf değiştirdi. Cebe, Küçlük'ün ordusunu dağıttıktan sonra, bugünkü Kırgızistan'da bulunan Kara Hitay'ın başkenti Balasagun'a zaferle girdi ve şehri Moğol İmparatorluğu'na kattı. Ardından Küçlük'ü güneye, Kaskarya'ya kadar izledi. Dini hoşgörü ilan eden bir bildiri yayımlayarak Müslümanları ayaklanmaya teşvik etti. 1218'de Cebe nihayet Küçlük'e Kuzeydoğu Afganistan'da yetişti ve onu idam etti. Böylece Cengiz'in ordularının diğer bölümleri çok uzakta, doğuda Çin fethini sürdürürken Moğolların Orta Asya'ya doğru batıya genişlemesi başladı. Cebe, Küçlük'ün peşindeyken Cengiz, Cuci ve Subutay komutasında başka bir orduyu kuzeye gönderdi. Bu ordu Merkit kalıntılarını takip edecekti. Merkitler, Kuman ya da Kıpçaklarla ittifak kurmuştu. Kumanlar, batıda aşağı Tuna'dan doğuda Irtis Nehri'ne kadar uzanan Avrasya Bozkırı'nın geniş bir alanını tutan Türk bir halktı. Moğollar Merkit ve Kuman ordusunu Harezm topraklarına sürmüş, savaşta da yenmişti. Bu sınır ihlaline öfkelenen Şah Muhammed, Moğolları karşılamak için bir ordu gönderdi. Moğollar sayıca çok az olmalarına rağmen Harezm kuvvetleriyle başa baş savaşmayı başardılar ve sonra çekildiler. Bu savaşın haberlerini duyan Cengiz, Harezm ile barışçıl ilişkileri sürdürmek ve iki tarafın da yararlanacağı bir ticaret düzeni kurmak istiyordu. Böylece dikkatini yeniden Çin'e verebilecekti. 1218'in başında Cengiz, Şah'ın imparatorluğunun kuzeyindeki Otrar'a büyük bir ticaret heyeti gönderdi. Otrar bugün Kazakistan'ın uzak doğusunda kalan bir kaleydi. Yerel vali heyetin tamamını casus olduklarını iddia ederek katletti. Cengiz başlangıçta ölçülü davrandı. Şah Muhammed'den yerel valiyi teslim etmesini isteyen, başında Müslüman bir diplomat bulunan 3 elçiden oluşan bir heyet gönderdi. Fakat öfkeli Şah Muhammed cevaben diplomatı idam ettirdi. Bunun üzerine Cengiz sonunda harekete geçti ve savaş ilan etti. İki taraf da savaşa hazırlanırken Şah Muhammed ve danışmanları Moğollarla en etkili mücadele yolunun şehirlerine kapanmak olduğuna karar verdi.
Plan, Moğolları maliyetli kuşatmalara zorlamaktı. Çünkü Moğollar hala açık meydan savaşlarını tercih ediyor, kuşatma savaşında kendilerini tam anlamıyla rahat hissetmiyordu. Bu sırada Cengiz, Müslüman tüccarlar ağı üzerinden Harezm İmparatorluğu hakkında sürekli bilgi alıyordu. İmparatorluğun iç çekişmelerle dolu olduğunu biliyordu. Şah Muhammed'in Semerkant'taki merkezinden bütün imparatorluğu denetlemekte zorlandığını da biliyordu. Dahası Şah'ın annesi Terken Hatun güçlü bir siyasi figürdü ve kendi adına fermanlar yayımlayabiliyordu. Bu durum Cengiz'in eline tam anlamıyla koz verdi. Terken Hatun adına sahte fermanlar çıkararak Harezmli görevliler arasında kasıtlı bilgi kirliliği yayabildi. Harezm İmparatorluğu'nun coğrafyası her istila kuvveti için büyük zorluklar taşısa da Cengiz ordusunun zafer kazanacağından emindi. Cebe ve Cuci komutasındaki 30 bin atlı Moğol ordusu ilk hamleyi yaptı. 1219 baharında Karahitay'dan batıya yöneldiler. Pamir Dağları ile Tianshan arasındaki yüksek geçitleri aşarak verimli Fergana Vadisi'ne girdiler. Bu sırada Cengiz'in ana ordusu 3 küçük oğlu ve seferin stratejik beyni Subutay ile birlikte Otrar'a vuracaktı. Harezmliler savunma stratejisi izlemek istemiş olsa da Moğolların Fergana'da görünmesi Şah Muhammed'i onlara karşı büyük bir ordu göndermeye itti. Cebe ve Cuci'nin ordusu aslında oyalama kuvvetiydi. Bu yüzden Cebe geri çekilmeyi tavsiye etti. Fakat dik başlı Cuci, babasının açık meydan savaşına girmeme talimatına uymadı. Önceki karşılaşmalarında olduğu gibi savaş kesin sonuç vermedi. Ancak Moğollar sağdan çekilmeden önce düşmana ağır kayıplar verdirmeyi başardı. Bu sırada Cengiz'in ana ordusunun öncü birlikleri kuzeyde belirmiş ve Otrar'a doğru ilerliyordu. Ekim 1219'da müttefik birlikler dahil Cengiz'in 100 bin kişilik kuvveti Sör Derya kıyısındaki Otrar'a ulaştı. Cengiz, Sör Derya boyunca Semerkant'a doğru küçük bir birlik göndererek tuzak kurmaya çalıştı. Semerkant o dönemde Orta Asya'nın en büyük şehriydi. Şah ise Otrar'daki güçlü 60 bin kişilik garnizona güveniyordu. Onların Moğollara dayanacağını düşünüyordu. Cengiz Şah'ın tuzağa düşmeyeceğini anlayınca oğullarına Otrar'ı tam güçle kuşatma emri verdi. Çin şehirlerini kuşatma konusunda artık birkaç yıllık deneyime sahip olan Moğollar, Harezmlilerin beklediğinden çok daha yetkin hale gelmişlerdi. Otrar, Şubat 1220'de hızla düştü. Bu sırada Cuci, Sör Derya boyunca uzanan şehirleri ele geçirmek için kuzeye yürüdü. Cebe ise Semerkant'tan kaçış yollarını kapatmak için güneye döndü. Cengiz ve Toluy 40 bin adam alarak güneybatıya Kızılkum Çölü boyunca yürüdü. Şubat 1220'de Vaha şehri Buhara'ya vardılar. Şaşkına dönen Şah Muhammed artık her yandan Moğol orduları tarafından kuşatılmıştı. Cengiz için Buhara'nın alınması özellikle önemliydi. Çünkü şehir olağanüstü zengindi. Moğollar şehri 2 hafta sonra ele geçirdi. Ardından Cengiz, zengin seçkinlere ağır vergiler yükledi. Buhara'nın alınması yaklaşık 150 mil doğudaki Semerkant yolunu açtı. Şah Muhammed'in başkenti iyi tahkim edilmişti. 100 bine kadar askerden oluşan bir garnizon tarafından savunuluyordu. Ancak Moğol zaferlerinin arka arkaya gelen ihtişamı, Muhammed'in kendine güvenini sarsmıştı. Cengiz ve Toluy, Semerkant kuşatmasında Çağatay ve Ögeda ile birleşti. Cengiz, sık kullandığı bir taktiğe başvurdu. Savaş esirlerini saldırının ön saflarına yerleştirdi. Kendi yurttaşlarının kılıçlarından kurtulanlar geri dönüp kaçtı. Bu da Moğol ordusu çöküyormuş izlenimi yarattı. Savunucular kaçanların peşine düşmek için surların dışına çıktı. İşte tam o anda Cengiz, tecrübeli Moğol askerlerinin başında son darbeyi indirmek üzere ilerledi. Şah Muhammed kuşatmadan kaçmayı başardı. Fakat Moğollar Semerkant'ı 10 günlük bir kuşatmanın ardından ele geçirdi ve şehri hiçbir engelle karşılaşmadan yağmaladı. Cengiz ordusunun büyük bölümünü dinlendirdi. Fakat büyük oğulları komutasında bir kuvveti Amu Derya'nın kontrolünü ele geçirmeye gönderdi. Antik çağda Oksus Nehri olarak bilinen bu nehir, İran'ı Orta Asya'nın Türk halklarından ayırıyordu. Kaçış halindeki Şah Muhammed yeniden toparlanmakta zorlandı ve sonunda Kuzey Irak'a geçti.
Cebe ve Subutay 20 bin adamla İran ve Irak'ta birkaç şehri ele geçirdi. Muhammed'i yeni sığınağından da sürdüler. Yenilmiş Şah kuzeye çekildi ve Hazar Denizi'ndeki bir adaya kaçtı. Ocak 1221'de hastalıktan öldü. Şah kaçarken Cengiz, Harezm'in kalbine ek kuvvetler gönderdi. Aralık 1220'de Hive şehri alındıktan sonra Cuci, Gurgenç surlarına ulaştı. Şah Muhammed'in oğlu ve ardılı komutasındaki bir yardım kuvveti doğuya, Gurgenç'e doğru ilerledi. Fakat rakip grupların desteğini alamadı ve geri çekildi. Cuci kuşatmayı sürdürürken sabırsızlanan Cengiz, onu desteklemek için Çağatay komutasında büyük bir kuvvet gönderdi. İki kardeş birbirinden hep nefret etmişti. Kısa sürede kavga etmeye başladılar. Boğorçu'nun araya girmesi, gerilimin açık bir çatışmaya dönüşmesini engelledi. Cengiz bu aile içi kavgaya, Cuci ve Çağatay'ı veraset sıralamasında geriye düşürerek karşılık verdi. Ögeday'ı baş varisi olarak aday gösterdi. Ögeday kardeşlerini desteklemek için 20 bin adam daha getirdi. Kuşatmanın komutasını üstlendi ve Nisan 1221'de şehri aldı. Bu kadar uzun bir kuşatmanın ardından Moğollar tarihe geçecek yeni bir katliam daha gerçekleştirdi. Şehrin neredeyse bütün halkını öldürdüler. Moğollar Harezm eyaletinin tamamını benzer biçimde cezalandırdı. Moğol yıkımının izi burada bitmedi. Cengiz, Tolu'yu Amu Derya'nın ötesindeki İran platosunda yer alan Horasan bölgesini istila etmekle görevlendirdi. Acımasız Moğol prensi Merv ve Nisabur şehirlerini yağmaladı. Bu iki şehir, İslam ilim ve kültürünün büyük merkezleriydi. Orta Çağ dünyasının en zengin ve en kalabalık şehirleri arasında yer alıyordu. Bazı tahminlere göre Tolu'nun seferi 1 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu. Bu sırada Cengiz, bugünkü Afganistan civarında Orta Asya'daki seferlerini sürdürdü. 1221'in sonları ile 1222'nin başları boyunca bölgeyi nihayet denetim altına aldı. Hindistan'a doğru keşif niteliğinde bir saldırı da başlattı. Fakat güçlü Hint sultanlarıyla yeni bir savaşa sürüklenmenin kaynaklarını aşırı zorlayacağına karar verdi. Eve dönmeden önce Ögeday'a Hindukuş bölgesini denetim altına alma emri verdi. Horasan eyaleti halkları arasında kötü planlanmış bir isyan da bastırılmak zorundaydı. Merv ve Herat'taki ayaklanmalar da aynı akıbete uğradı. Harezm'e bağlı bazı dağ kaleleri direnmeye devam etti. Fakat 1223'e gelindiğinde imparatorluğun son kalıntıları da ortadan kaldırılmıştı. Moğollar artık Orta Asya'nın büyük bölümünü fiilen kontrol ediyordu. Bu hakimiyet, bugünkü İran, Afganistan, Kuzey Pakistan'ın bazı kısımları, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ı kapsayan geniş bir coğrafyaya yayılıyordu. Cengiz bunu 5 yıldan daha kısa bir sürede başarmıştı. Cengiz ve oğulları Harezm İmparatorluğu'nun fethini tamamlarken Cebe ve Subutay tarihin en büyük uzun mesafeli akınını yürütüyordu. Şah Muhammed'in 1221'in başlarındaki ölümünden kısa süre sonra Subutay, Cengiz'den Kuman yurduna yönelik bir sefer için izin aldı. Bu hedef, Hazar Denizi'nin kuzeyinden başlayıp batıya, Ukrayna'ya kadar uzanan Rus bozkırıydı. Han ona 20 bin süvarilik bir kuvvet verdi ve 3 yıl içinde dönmesini emretti. Kuzey İran'da birkaç şehri düşürdükten sonra Cebe ve Subutay kuzeye, Kafkaslara yöneldi. Bugünkü İran-Azerbaycanı bölgesindeki Tebriz şehrine yaklaştıklarında şehrin valisi cılız bir direnişin ardından teslim oldu ve çok ağır bir haraç ödemeyi kabul etti. Moğol zaferleri, ganimetten pay almak isteyen Türkmen ve Kürt akıncı gruplarını da onlara katılmaya teşvik etti. Bu yardımcı birlikler, Gürcistan Krallığı'na yönelik istilada öncü kuvvet olarak görev yaptı. Moğol ana kuvveti ise arkadan ilerliyordu. Subutay, öncü birliklere kırsalı harap etmelerini emrettikten sonra Gürcü ordusunu savaşa çekti ve kesin bir zafer kazandı. Toluy, Horasan'ı yakıp yıkarken onun kuzey kanadını korumak için Kuzey İran'a dönen Cebe ve Subutay, yılın sonlarında yeniden Kafkaslara geldi. Gürcüleri bir kez daha yendiler. Kafkas dağlarını aştıktan sonra Moğollar, Kumanların hakim olduğu Avrasya Bozkırı'na indi.
İki büyük Kuman ordusu yenilince Kumanlar Rus prenslerinden yardım istedi. Tam bu anda Moğollar Venedik'ten bir elçi kabul etti. Elçi, Karadeniz kıyılarındaki Cenevizli rakiplere karşı askeri yardım karşılığında karlı bir ticaret anlaşması öneriyordu. Moğollar teklifi kabul etti ve burada bir Ceneviz ticaret kolonisini yok etti. Ardından Rus prenslikleri ile Kumanlar arasındaki geleneksel düşmanlığa dair Venedik istihbaratından yararlanan Cebe, Subutay ve adamları atlarını mahmuzladı. Çok geçmeden Moğollar, bugünkü Ukrayna'da Kalka Nehri Savaşı'nda Rus, Kievli ve Kuman liderlerden oluşan büyük bir koalisyonla karşılaştı. Tarih 31 Mayıs 1223'tü. Savaş büyük bir Moğol zaferiyle sonuçlandı. Bu zafer, Güneybatı Rusya'da Moğol egemenliğinin başlangıcı oldu. Aynı zamanda Cengiz'in fetihlerinin ne kadar başarılı olduğunun çarpıcı bir göstergesiydi. Çünkü onun kuvvetleri artık Avrupa'nın kıyılarında zafer kazanıyordu. Savaşın ardından Cebe ve Subutay doğuya döndü ve eve yolculuğa başladı. Novgorod Kroniği'nin sözleriyle, "Tanrı bilir onları bize karşı nereden getirdi ya da kendilerini nerede sakladılar." Moğolların geri dönmesine 14 yıl daha vardı. Döndüklerinde Macaristan'a kadar sefer yapacaklardı. Bu seferin genişliği, tarihte ne Büyük İskender'in Makedonları ne de başka bir komutan tarafından yakalanabilmişti. Cebe ve Subutay sonunda 1224'te Orta Asya'ya döndü. Cebe kısa süre sonra öldü. O sıralarda Cengiz Moğolistan'a dönüş yolculuğuna başladı. Şubat 1225'te Bozkır'a geri vardı. Harezm Seferi sırasında Cengiz, güvenilmez Tangut müttefiklerinin ihanet ettiğini ve Çinlilerle Moğollara karşı birleştiğini öğrenmişti. Tangutlarla hesabını kapatmaya karar veren Cengiz, Ögeday, Toluy ve Subutay'ın eşliğinde yeni bir sefere bizzat liderlik etti. Moğollar uzun kuşatmalarla oyalanmış olsa da 1226'nın ortalarında Subutay, Tibet'in kuzeyindeki Gansu koridorunu fethetmişti. Moğol çemberi yıl içinde Siya başkenti Jungşing etrafında kapanırken Cengiz, donmuş Sarı Nehir Taşkın Ovası'nın üzerinden at sürdü ve gelen yardım kuvvetini çarpıcı bir zaferle yendi. Jungşing kuşatmasını yardımcılarına bıraktı ve Subutay'a katılarak Jin topraklarını yağmaladı. Siya, Temmuz 1227'de teslim olmayı kabul ettiğinde Büyük Han ölümün eşiğindeydi. Son seferine çıkmadan kısa süre önce atından düşmüş, sağlığı bir daha toparlanmamıştı. Sefer sırasında büyük bir kurultay topladı. Ögeday'ı Büyük Han olarak resmen halefi ilan etti. Ayrıca Ögeday'dan sonraki haleflerinde kurultay tarafından seçileceğini şart koştu. Cengiz Han, 25 Ağustos 1227'de yaklaşık 65 yaşındayken öldü. Gizli tarihe göre bedeni Moğolistan'a geri götürüldü ve ana vatanında gömüldü. Fakat bazı tarihçiler yaz sıcağında bedenin hızla bozulacak olması nedeniyle aslında Ordos çölüne gömülmüş olabileceğini ileri sürer. Cengiz'in mezarının yeri tarihin en büyük gizemlerinden biri olarak kaldı. Mezar yerini bilen herkesin öldürüldüğü anlatısı ise büyük ihtimalle doğrudur. Cengiz'in ölümü onun başlattığı Moğol fetihlerini sona erdirmedi. Ögeday döneminde İran'a yeni istilalar başlatıldı. Bugünkü Irak'ta Arap halifeliğine karşı yeni saldırılar düzenlendi. Bu Orta Doğu'da onlarca yıl sürecek bir savaşın başlangıcıydı. Bu savaş 8. yüzyılın ortalarından beri İslam dünyasının başkenti olan Bağdat'ın 1258'de kuşatılıp ele geçirilmesiyle zirveye ulaştı. Moğol İmparatorluğu bu noktada yayılma sona ermeden önce neredeyse Akdeniz'e kadar uzanacaktı. Doğuda ise Ögeday, Kore Yarımadası'na ilk istilayı da başlattı. 1240'lı yılların ortalarında Büyük Han'ın kısa saltanatından sonra Cengiz'in torunu Mönke Han, 4. Han olarak tahta geçti. Onun hükümdarlığı bir sağlamlaştırma dönemiydi. Devasa Moğol İmparatorluk veraset anlaşmazlıkları nedeniyle birkaç hanlığa bölündü. Bunlar arasında Rusya'daki Altın Orda ya da Cüci Hanlığı, Çin'deki Yuan Hanedanı, Orta Asya'daki Çağatay Hanlığı ve Orta Doğu'daki İlhanlılar vardı.
Daha sonraki Moğol hükümdarlarının en büyüğü 1260 ile 1294 arasında hüküm süren Kubilay Han'dı. O da Cengiz'in torunuydu. Kubilay Çin'in fethini tamamladı. Japonya'yı istila etmeye bile girişti. Fakat bu girişimler başarısız oldu. 13. yüzyılın sonlarında İtalyan kâşif ve tüccar Marco Polo, Kubilay'ın sarayına geldi. Ardında bu Moğol hükümdarının sarayının ihtişamını ve görkemini anlatan batılı bir tanıklık bıraktı. Bu tablo, bir 100 yıl önce Asya bozkırında genç bir adam olarak Cengiz'in içinde bulunduğu umutsuz şartlardan çok uzaktı. Cengiz Han, ardında dünya tarihinin en büyük fatihlerinden biri olarak anılan bir miras bıraktı. Nispeten belirsiz bir başlangıçtan çıkarak Borçigin klanının kontrolünü ele aldı. Rakiplerini ortadan kaldırmak ve Moğolistan kabilelerini tek bir devlette birleştirmek için sert seferler yürütmek zorunda kaldı. Ardından Kuzey Çin'in büyük bölümünü fethetti. Sonra ordularını batıya çevirdi. Orta Asya'da Kara Hitay'ı ve Harezm İmparatorluğunu mağlup etti. Başarıları 3 temel faktöre dayanıyordu. Birincisi, geleneksel olarak bölünmüş Asya bozkırı kabilelerini korkutucu bir ordu halinde birleştirmeyi başardı. İkincisi, Asya boyunca hızla at süren Moğol atlı okçularının oluşturduğu savaş makinesinin avantajını kullandı. Kendisi de zorlu bir generaldi. Çin kuşatma makinelerini nispeten hızlı biçimde ordularına katarak uyum sağlama yeteneğini gösterdi. Üçüncüsü ve sonuncusu, Cengiz bir ölçüde şanslıydı. Fetihlerine başladığında Çin İmparatorluğu zayıf ve bölünmüş durumdaydı. Batıda ise Orta Doğu ve Orta Asya'nın büyük Müslüman güçleri, Arap halifeliğinin yüzyıllar önceki parlak günlerinden beri önemli ölçüde gerilemişti. Cengiz'in büyük başarısı bu son derece elverişli koşulları kullanabilmesiydi. Oğulları ve torunları onun fetihleri üzerine yeni zaferler ekleyecek. İnsanlık tarihinin en büyük kesintisiz kara imparatorluğunu yaratacaktı. Peki siz Cengiz Han hakkında ne düşünüyorsunuz? O, onlarca ulusu ve birden fazla inancı kapsayan bir imparatorluk kuracak kadar becerikli, büyük bir fatih ve pragmatik bir siyasi lider miydi? Yoksa demir yumrukla hüküm süren, ordularının en zayıf bahanelerle hayal edilemez vahşetler işlemesine izin veren zalim ve manipülatif bir despot mu? Yorumlarda bize düşüncelerinizi yazın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.